Evet, Hasan Hocam tekrar merhaba. Bu Merhabalar. kaçıncı merhaba ya? Hoş geldiniz tekrardan. Videoyu izleyecek. Evet, etkinliğimiz. Diyecek ki bu Test kaçıncı edeceğiz. merhaba? Aynen Evet, öyle. güzel bir etkinlik oldu. Harika araçlar test ettik. Yeni CLA bu sefer benzinliyle beraberiz. 220 formatik. Onu test etmek istedik. Elektrikli es geçtik. Onda daha sonra kısmet olursa diyelim. Aracın dış tasarımını beğendim. Güzel bir tasarımı var. Hemen yola çıkalım. Çok fazla vaktimiz yok. Hop. Tabii Emniyet kemerini kemerleri. sıktı. Güzel. Güven verdi. Harita ekranı, o ekran da çok Tabii güzel. burada farklı bir ekran dizilimi var. M-Box Super Screen ekran dizilimi kullanılıyor. Tabii yeni CLA ile beraber artık aracımız connected oldu ve yapay zeka desteği sunulmakta ekranda. Buna istinaden aracın kendi navigasyonunda canlı trafik verisini alabiliyoruz. O gibi özelliklerimiz de gelmiş durumda. Tabii 3. ekranımızda standart olarak CLA 220 serisinde sunuluyor. Çok güzel. Bu ekran farklı. Evet. Gerçekten farklı. Onu Bindiğimiz o da diğer modellere çok göre biraz güzel. daha farklı. Çok güzel. Teknolojisinin gelişmiş olduğunu Evet. buradan kesinlikle söyleyebilirim. Dikkatimi çekti. Aynalarda 2 tane kamera var. Evet, bunda kör nokta plus sistemi var. Yani ne anlama geliyor standart kör noktaya göre? Eğer sürücü kör nokta ikazına rağmen şerit değiştirme manevrasına devam ederse araç sakınma manevrası yapıyor. Kaçınma manevrası. Kaçınma manevrası yapıyor. Evet. Çok iyi. Deneriz onu. Deneriz Evet, onu. şimdi. Tabii diğer kameralar zaten 360 derece kamera sisteminin merci oluyor. Çok güzel. Burada yine hissiyatlar Farklı. söylemeye gerek yok. Yani gerçekten çok iyi. Direksiyon sistemimiz Nappa yine ele deri. güzel oturan nappa deri. Güzel bir direksiyon sistemimiz var. Benzinli bir araç. Tabii. Biraz isterseniz motor seçeneklerin, yani motor seçeneği olarak zaten tek seçeneğimiz var. Tek Ondan seçeneğimiz bahsedelim. var. 1.5 motor, 190 beygir. Araç mild hibrit ama biraz farklı bir mild hibrit. Ne demek istiyorum? Burada otomobil düşük süratlerde, duru kalk trafik durumlarında tamamen elektrikte gidebiliyor. Hani alışılagelmiş mild hibritlerden bu anlamda farklılaşıyor. Buna esasen tabii ki güç talebinizde içten yanmalı motor otomatikman devreye giriyor. 190 beygir artı 30 olarak nitelendirdiğimiz için 7.1 0-100 değeri var ki oldukça iddialı bir değer bu da. Performans anlamında gayet tatminkar ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Çok iyi. Bagaj hacmi güzeldi. Bir de onu soracağım. Siz ona bakarken benim de notlarımı almadan geldim. Çünkü bu aracı test edeceğimi açıkçası bilmiyordum. Tabii. Burada da bir kamera var. Bu da bizi gözlemliyor sanırım. Şimdi orada evet bir sensör kameramız var. Yüz tanıma sisteminin kamerası. O da ne işe yarıyor? Kullanıcı profili atıyoruz. Kullanıcı kendi yüzünü burada tanıttığı zaman otomobile bindiğiniz zaman sizin profilinizi otomatikman algılıyor. Sizin koltuk ayarlarınız, sizin kişiselleştirilmiş profilleriniz otomatikman sisteme akıyor. Sistem akıyor. Yapay zeka destekli bir sistem olduğu için burada connected hizmetler daha verimli çalışıyor. Biraz daha bu sesli asistan açıkçası daha da akıllandı diyebiliriz. Hey Mercedes, Sizi dinliyorum. sıcaklığı 22 derece ayarla. Sıcaklığı 22 dereceye ayarlıyorum. Gayet güzel. Hey Mercedes, Mercedes, iş adamı Emil Jellinek'in kızına ithafen isimlendirilmiştir. Kendisi ayrıca Daimler satıcısı olmanın yanı sıra Mercedes kod adıyla araba yarışlarına katılırdı. Ve Benz ismi elbette Karl Benz'in soyadından gelmektedir. Burada kendisini de ufak bir tanıttı. çok iyi. Hey Mercedes, Isparta'ya yol tarifi al. Isparta hedefine giden rota hesaplanıyor. Hızlı da söyledim. Evet, evet. Hızlı da söyledim. Güzel. Ve gerçekliği Yönlendirme arttırılmış. geldi. Tabii. Çok güzel. Nereden Navigasyon gideceğimi sistemi. gösterdi. Sana ok işaretleri çıkartarak bazen navigasyonlarda şey oluyor. Acaba buradan mı Oradan dönecektim? mı, buradan mı? Aynen o kaygıyı da minimize ediyor araç bu şekilde. Mesela şey var. Döner kavşaktan 3. çıkıştan çıkın. Evet, birçoğumuzun anlamadığı bir Anlamadığı bir şey. Aslında. Sağdan sayıyoruz. 1, 2, 3, Aynen öyle. 4 gibi. Modlarımızı değiştirelim. Nereden değiştiriyoruz Hemen modlarımızı? şurada Dynamic Select Dynamic butonumuzdan Select. sürüş Şu an modlarımızı ayarlayabiliyoruz. spora aldık. Aynen. Evet, az önce konfordaydık. Tabii. Konforda yumuşaktı. Sporda Gaz tepkisi daha da keskinleşiyor. evet. Güzel. Ve şunu söyleyebilirim ki içinde bulunduğumuz yeni CLA önceki nesline göre gerçekten segment atlamış durumda. Hem donanım özellikleri olsun, hem altyapı, hem yeni teknolojileriyle ve motor seçeneğiyle beraber öncekine göre gerçekten sadece ismi benziyor diyebilirim. Güzel. Head-up display'in var mı? Sanki burada bir head-up Tabii display head-up ekranım var. display CLA 220 modelimizde opsiyonel bir seçenek. 360 derece kamerayla. Bu test aracımızda Test şu an aracında gelmiş. yok. Tamam. Yok gelmiş orada. Gelmiş bulunuyor. mi? Tabii. CLA 220 Ben test açık değil, aracımızda var. açık olmama ihtimali var mı? Ben göremedim Tabii şu anda. şöyle hemen kısa Bakalım. yollardan bakalım. Şu an Açtık mı? önümüze gelmiş olması Geldi. gerekiyor. Oo, ekranda geldi. Şey de geldi. Harita ekranı da geldi. Çözünürlüğü de çok güzel bu arada. Çözünürlük de güzel. Çok iyi. Gerçekten başarılı. Gerçekten başarılı.
Tabii CLA'da bir de şöyle bir yenilik var artık. Araçta 0.21 rüzgar sürtünme katsayısı mevcut. Bu da tabii ki yüksek süratte çok daha verimli ve Sessizlik de de tabii getiriyor. Bu da güzel bir şey. Elektrikli versiyona tabii ki bu menzile de katkı sağlıyor. Zaten marka tarafından da şöyle söylenir. Mercedes rüzgarla anlaşır. Güzel. Öyle bir mottoları var markanın da. O yüzden açıkçası bu gibi koşullarda zaten dış tasarıma baktığımız zaman yine hiç köşeli bir hat yok. Bunu destekleyen bir durum söz konusu. Bunda artık şerit ortalama sistemimiz var. Şerit ortalama opsiyonel geliyor. Ancak adaptif cruise kontrol standart geliyor. Adaptif standart geliyor. Şerit ortalama mı demiştik? Evet, şerit ortalama. O da yine opsiyonel. O da opsiyonel. Ama tabii şerit takip sistemi standart. Tamam. Onda bir sıkıntı yok. Az önce aldım, kendisi durdu. Hiç frene basmadım. Güzel bir şekilde de emniyetli bir şekilde durdu. Ben korkmadım, siz de korkmadınız. Yok, herhalde, hiç, ben İyi, hissetmedim bile de hissetmedik. söyleyeyim. Şuradaki hissiyatlar o güzel. Öndeki araç hareket etti, ready dedi. Şöyle bir artıya bastım. Orada Resume işaretimiz. yapacağım. Şuradan resume yapacağım. Hop. Devam ediyorum. Güzel. Şu an benzinli motorumuz çalışıyor mu? Çalışıyor Tabii, çünkü şu an spor değil. moddayız. Evet, spor modda zaten elektrik motoruna Evet. geçmez sadece. Eco modda onu çok efektif kullanıyor. O da aslında İstanbul gibi yoğun trafiği yaşadığımız şehirde çok iyi bir özellik. Arabanın yakıt tüketimine inanılmaz etki ediyor. Sadece elektrik motoruna. Buradan döneyim bir sonrakinden mi gideyim? Bir sonrakinden Hadi bir dönebiliriz. sonrakinden. Bir daha siz ürünü tekrar eder misin? Şöyle, şimdi bu multi-bit ünite biraz farklı olduğu için İstanbul gibi sıkışık lokasyonlarda gerçekten yakıt tüketimini düşüren bir duruma, özelliğe sahip. O 5, 10, 20 km hızlara kadar araç sadece elektrik motoru ilerleyebiliyor. Salınım modunda da yine elektrik motoruna geçiyor. Bu gibi avantajları oldukça fazla. Şöyle, modu aynı yalnız. Yelken modumuz Bakın şu an var mı? geçti. Heh, şimdi onu soracaktım. Aynen. Eski CLA'da yoktu bu. Evet. Şimdi bunda yapmışlar. Çektim ayağımı. Önce bir bekledi. O şu anda yolun eğimi, klima Şu an kullanımı. bakın geçti. Evet, bunlar da önemli. Şu Ve an elektrik ona göre motoruna geçti. geçti. Aynen. Şimdi gaza hafiften basıyorum. Yani elektrik Güç geliyor. Evet. Elektrik motoruyla gidiyorum şu anda. Gerçekten az basıyorum bu arada. Ama süratim artmaya devam etti. Evet. Frene bastım, şarj etti. Şarj etti. Güzel. Bu döngü sürekli yaşandığı için de araç mümkün olduğunca elektrik motoruyla ilerlemeye çalışıyor. Ekonomi potansiyeli var bu anlamda. Eğer dikkatli kullanırsanız. Kesinlikle. Gayet Yani hoş. İstanbul şehir içi bir benzinli araba için hani belki beklenmeyecek değerler ama 5-6 litre bu arabayla görülebilir değerler olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela şu an ben mod olarak neye almıştım? Eko'ya aldım. Hatta Eko'ya aldım. Direkt Eko'da gidelim. Eko'ya aldığımızda tamamen Tabii. ekonomik bir sürüş sergiliyoruz. Ve gaz tepkileri de biraz daha yavaş oluyor. Fakat tüketim odaklı ve bakın mesela hemen Evet, daha evet. hızlı kapatıyor şeyi. Yelken moduna daha çabuk geçiyor. Bu kombine sistemi güzel kullanıyor aracımız. Ne kadar gidebileceğiz bakalım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. 53, 54 gidiyoruz. Yani bunun da sonuçta bir bataryası var. Tabii. O da sınırlı. Tabii küçük bir batarya. 30 beygir güç üretiyor elektrik motoru. Zaten 190+30 diyoruz. 200 beygirin üzerinde bir güç değeri var ki. Yani arabanın şu kombinasyon çok güzel. Tüketim odaklı bir sürüş benimsemek istersek bunu da sağlıyor. Performans istersek bunu da sonuna kadar verebiliyor. Hani o anlamda ikisini bir arada sunması güzel bir teknoloji. Ve bunu da gerçekten çok fazla hani elektrik ve yakıtlı motoru geçerken hissettirmeden yapıyor. Şimdi biz şöyle yapalım mı? Her zaman bulamıyoruz bunu. Spora 0-100. alalım. Burada bir 0-100 kalkış yapalım. Zaten direkt Acaba içten yanmalı şey motor var dediği mıdır? gibi. Launch control var mı? Çift kavramalı olduğu için bulunmuyor. Bulunmuyor mu? Hı hı. Tamam. Güzel. Güzel yürüyor araba. Güzel gidiyor. Frenler de hoş. Evet. Evet. Bu arada Amortisörler amortisör konforu da önceki seriye göre, önceki serisine CLA'ya göre evet, daha yumuşak. daha da yumuşak. ama yine tatlı sert. Tabii. yumuşak, En nihayetinde tabii. 4 kapılı Tabii. kupe bir arabadan bahsediyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. O anlamda da yine segment ortalamasının üstünde bir konfora sahip. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Koltukların yanal desteği çok güzel. Buradaki malzemelerin kalitesi hoş. Gayet iyi. Kırmızı ışıkta duralım. Bakalım burada şey verecek mi bize durduğumuzda? O ekran gelecek mi? Tabii o fonksiyonumuz açık bir öncelikle ona bakmamız Tabii bir de ona gerekiyor. bakalım değil mi? Evet, kapalıymış. Açtık. Şimdi açtık, bakın geldi. Oo, bak bunun açısı daha mı güzel? Biraz daha geniş açı sanki. Bak şimdi ileriye alıyorum. Bak hiç görmüyorum şimdi şurada ama orada görüyorum. Evet, orada yakalıyor. Evet, bunda açıyı genişletmişler ve netliği de güzel. Evet. Ya bu ekranlar tabii akşam çok daha göze hoş geliyor. Bir de Mercedes'in o ambiyans aydınlatma sistemi de burada her tarafından ışık yüzmesi geçtiği için.
Ya bir Mercedes otomobilin içerisinde akşamları kendinizi gerçekten özel hissediyorsunuz. Evet, o konuda Onu sonuna kadar destekliyor. kesinlikle size katılıyorum. Bakın şurada mesela nereden gideceğimi gösteriyor. Evet. Oradan nereden gideceğimi görebiliyorum. Head-up display çok güzel. Yine geldik, durduk. Geç duralım. Hop, geç durduk. Hop, Evet. yeşil de yandı. Haydi bir daha basalım. Çok iyi. Çok güzel. Durmak da önemli. Tabii tabii. Evet abi, biz duruyoruz da eşyalar durmuyor, gidiyor. durmuyor. Ama Evet. gerçekten ivmelenme, durma araba gerçekten Yani hiç 1.5 endişe ettirmiyor. Çok iyi. Motora göre gerçekten iyi. Evet, bayağı iyi. 1.5 motora göre gayet iyi. Bir de virajlarda 4 tekerlekten çekiş sisteminin avantajıyla beraber gerçekten rayda döner gibi yine Evet. döndük. Onu zaten mesela sabah ıslak zeminde kullandığımız araçlarda çok fark ettik. Tabii. Hava açtı çok şükür. Evet. Gayet güzel. Bir aile otomobili olarak, Mercedes'e bir giriş otomobili olarak değerlendirilecek araçlardan belki de en öncesi gibi geliyor Evet. bana. Satış adetlerini çok bilmem. Yani ne kadar satıyorsunuz onu bilmem ama sanırım çok satacağınız araçlardan biri olacak bu. Çünkü 1.5 litre motoruyla, vergi avantajıyla fiyatı, ya ben genelde videolarda bahsetmiyorum ama ne kadar fiyat var Tabii şu anda? rakamları şu an bu aracın Ucuz sağalım ya. yani 4400 seviyelerinden 4700'e kadar çıkabiliyor aksesuar farkından dolayı. Opsiyonlarla. Tabii opsiyonlarla. Biz genelde araba özelinde nokta atışı fiyat verebiliyoruz ki çünkü her arabanın kendisine özgü bazı ilave aksesuarları olabiliyor. Onunla beraber Mercedes-Benz ürün gamının şu an giriş modelinin olmasına rağmen bu giriş modeli çıtasını oldukça yükselttiler. Demiş olduğum üzere önceki seriye göre sadece adı benziyor. Her anlamda farklı bir otomobil. Altyapısı farklı, motor şanzıman tekniği farklı. O yüzden şu an zaten müşterilerimizin de çokça ilgi gösterdiği modellerin başında geliyor. Zaten aldığımız geri bildirimlerde de gerçekten önceki CL ile pek ilgisi olmadığını müşteriler de söylüyor. Kesinlikle, yani şu ekranların kalitesi, yani şurada marka vereceğim ama iPhone ekranı var gibi, iPad Evet, ekranı var evet. gibi çok Çözünürlük güzel çok bir iyi, çok çözünürlük. başarılı. Gerçekten Tabii başarılı. buradan YouTube'dan video da izleyebiliyoruz. Öyle avantajlarımız da var. Az önceki ışıklardan buraya kadar hemen hemen hep elektrikle geldim. Elektrik Eco modu aldım. Siz konuşurken sizi kesmek istemedim. Eco modda şu anda devam ediyoruz. Ne yapalım? Hız sabitlememizi de şuradan açalım. Buradan da bir şeyleri açalım. Açıyor muyuz? Vallahi açtım herhalde. Heh. Ayağımı da çektim. Adaptif hız sabitleme sistemim var. Direksiyon, şerit ortalama sistemim şu anda yok. Değil mi? Şerit ortalama şu an O yüzden bulunmuyor. tutuyorum. Aynen öyle. Bunu da ama opsiyon olarak alabiliyorum. Tabii, Doğru mu? opsiyonel özellik olarak sunulabiliyor. Bu sürüş yardım paket plus adı altında geliyor. Ama fark ettiyseniz epeydir elektrik motorla gidiyoruz. Evet, elektrikle gidiyoruz. Şimdi mesela içten yanmalı motorların en fazla elektrik harcadığı yer burası. Tabii dur kalk. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Ve biz bunu İstanbul'da çok yaşıyoruz. Maalesef. Maalesef. Motorcu abimize de evet, güzel. Bu arada kör nokta uyarı sistemi güzel çalıştı. Hemen orada gördü onu. Hemen ben buradan rezüme bastım. Gaza da bassam olur, direksiyona da bassam olur da ben biraz Tabii. üşengeç olduğum için ayaklarımı pek böyle hareket ettirmiyorum. Şimdi ne oldu? İçten yanmalı motor çalıştı mı? Şu an tabii devrede. Devrede değil mi? Şöyle hızımızı arttıralım. Tabii güç olarak yeterli olmadığı durumlarda tak hemen Direkt, devreye aynen, giriyor ama aynen. bu arada geçişler hissedilmiyor. Kapattı. Şu an kapattı. Kapattı. Devir saatimiz burada. sıfıra indiren Evet. elektrik motoruna geçiyor. Bunu çok efektif ve güzel kullanıyor gerçekten. O anlamda da bayağı başarılı. İstanbul gibi lokasyonlarda bu hibrit sistemler artık çok aranır oldu. Kesinlikle. Hani müşteri ihtiyaçları anlamında da çokça talep görüyoruz. Zaten sorulan sorularda bir arabaya hibrit denildiği zaman dur kalktı ve düşük süratte elektrik motoruyla ilerliyor mu gibi soru kaçınılmaz oluyor. Evet. Plug-in hibrit versiyonumuz yok. Yok, plug-in hibrit sunulmuyor. Ya elektrikli ya da hibrit olarak alabiliyoruz bu aracı. Aynen öyle. Elektrikli versiyonunda 354 beygir, 85 kWh batarya kapasitesine sahip, 715 kilometre WLTP menzili var. Ancak o otomobilin de verimliliği çok yüksek olduğu için 700 kilometrelere erişebilen müşterilerimiz de oldu. Çok iyi. Çünkü o versiyonda da çift kademeli şanzıman kullanılıyor. Elektrikli arabalar çok alışılagelmemiş bir düzen. evet. Mercedes'in tüm yenilikçi ve Ar-Ge'sini sonuna kadar kullandığı otomobillerden Kullandı. biri oldu o da. Bayağı başarılı menzil değerlerine sahip. Buradaki direksiyondaki kumandalarımız biraz daha farklı. Şimdi mesela menüler arasında geçiş yapacağım. Diğerlerinde yapabiliyordum. Burada yapabiliyor muyum? Tabii burada şöyle yapabiliyoruz. Şuradaki ok işaretiyle beraber şöyle geçişler yapıyoruz. Görselleri. Görselde açıkçası şurada eskisi kadar animasyon durumumuz kalmadı. Biraz daha sadeleştirildi. Tamam. Onunla beraber
Biraz daha tek düzen bir ekran sistemine geçtiler. Mesela spor. Evet, o temalar burada bulunmuyor. Onlar bulunmuyor. Evet, orada bulunmuyor. Orada navigasyonu tabii ki iki falakasını değiştirebiliyoruz. Ama Mercedes burada kullanıcı geri Sizi bildirimlerini... dinliyor. Evet, direkt lafın içine Hep giriyor. bizi dinliyorsun ya. Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldı ve artık direksiyon üzerinde fiziksel tuş takımına geri döndü. Evet. Şurada iki tane. Söylediğinizi Şunlar. anlamadım. Aynen. Lütfen bir daha Önceden tamamen dokunmatikti. Evet, bunlar güzel olmuş. Evet, Şimdi ben alışmıştım mesela şeye. Biraz olsun alışmıştım ama bunlar daha güzel. kesinlikle. Ve bu arada kalite olarak, hissiyat olarak da hissiyatlı, güzel düğmeler. Ergonomi anlamında da orası geliştirildi. Kesinlikle. Çünkü ses her zaman kullandığımız bir şey. Burada pedal shiftlerimiz Solda. bu sefer yok. Tabii burada pedal shiftlerimiz yok. Burada pedal shiftler şuradaki kola entegre edilmiş durumda. Nerede? Kolu kendimize çekince aynen. Böyle ne oluyor? Manuel vitese geçti şimdi. Kendinize çekince düşürecek. Ana. Aynen. Burada düzen biraz farklı. Ha, bunu beğenmedim. Yok, bu olmamış. Geleneksel pedal shift tabii biraz Bu daha... olmamış. Ben bununla uğraşamam. Bunu yapamam. Burada olacak. Çat 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 çat. Biz Formula 1'den seviyoruz ya. Tabii. Bu ne yaptım şimdi ben? Çektim. Evet, Buradan da küçültüyorsunuz. arttırdım. Oradan da Evet. arttırıyorsunuz. Mercedes ne olur pedal shiftleri geri getir. Teknoloji bazı şeyleri getiriyor, bazı şeyleri götürüyor. Getiriyor, evet. Hayatımızda gerçekten. Mesela direksiyon hissiyatı olarak eski araçlara baktığımızda çok daha iyisini görüyoruz. Ama yeni araçlarda maalesef o hissiyatlar yavaş yavaş gidiyor. Çünkü elektrik işin içine girdiği zaman direksiyonla tekerlek arasındaki o bağlantıyı biraz olsun kopartmış oluyor. O koparttığı zaman da tabii ki iletişim anlamında biraz daha zayıflıklar hissedebiliyoruz. Yani. Bu arada mesela ön tarafta bayağı ileride olmasına rağmen yine açtı burada gösterdi. Bu da haritayla beraber çalışan bir uygulama muhtemelen. Tabii ve açarken fark ettiniz mi zoom yaptı oraya. Yaptı mı? Tabii. Ben fark etmedim. Şuradan Evet. kamera çekmiştir. Açarken bir ufak zoom yaptı oraya. Tabii artık otomobillerde tamamen elektrifikasyon ve dijitalleşmeye bir dönüş var. Mekanik aksamlar minimum düzeyde kullanılmaya başlanıyor. Mesela önceki seride klima kontrol panellerimiz fiziksel buton yetisine sahipti ama ancak şu an tamamen dijital olarak yönetiliyor. Şuradan klima menüsünün ayrıntılarını detaylandırabiliyoruz. Tabii güzel tarafı ne? Artık yeni CLA'da masaj fonksiyonumuz da geldi. Şuradan aktif edebiliyoruz şu şekilde. İki taraflı. Yine aynı şekilde hareket ederek mi yapıyor? Bel desteğiyle Ha, bel yapıyor desteğiyle. bunu. Aynen. Bu daha güzel. Evet, bu şekilde Ben bunu daha çok seviyorum. masajını da gerçekleştiriyor. Anam güzel. Bu güzel. Tabii bir kan akışını hızlandırıyor. Çünkü mesela o koltuk pozisyonunu hafiften ayarlıyor ya. Açıkçası ben o sistemi çok beğenmiyorum. Evet, o koltuk kinetiği oluyor. Evet, koltuk kinetiği oluyor. Biraz ileri biraz geri. Evet, kan dolaşımı açısından iyi ama ben kullanır mıyım? Mesela kullanmam. Ama bunu kullanırım. Tabii bu bildiğimiz masaj bu aslında gerçekten masaj. konfor ögesi. Gayet Tabii güzel. artık bu yeni düzenle beraber koltuk hafıza fonksiyonları da buradaki menüye atanmış durumda. Eskisi gibi kapı üzerinden değil de koltuk ısıtmamız ve hafıza Buradaki fonksiyonumuzu hafıza düğmeleri buraya geldi evet, artık. ekrana dahil edildi. Aslında kullanıcı dostu bir arayüze sahip, sadece şurada 1-2 günlük bir zaman geçirmeyle beraber eliniz tamamen oturuyor. Koltuk ısıtma özelliğimiz Tabii standart var. sunuluyor. Direksiyon ısıtma özellikleri bunlar Direksiyon var. ısıtma maalesef maalesef yok. Evet. Tamam. Her markada ne yazık ki tüm dolu araçlarını Türkiye'ye getiremiyor. Burada tabii, vergilendirme sistemi, üst bantlar, alt bantlar. Yani bunu Mercedes için söylemiyorum. Her markada bu böyle. Kesinlikle. Oradan kısalım, buradan kısalım ki işte üst matraha girmeyelim gibi Tabii. durumlar olabiliyor. Ya markaların ürün yönetimi gerçekten bu konuda fazla mesai yapıyor. Araçları hem müşteri talepleri doğrultusunda belli bir dolulukta getirme sorumlulukları var. Hem de dediğiniz gibi fiyatı da ulaşılabilir durumda tutmaları gerekiyor ki iki tarafa gönlü olsun bir yerde. Evet. Burada ürün yönetimine büyük iş düşüyor ki Mercedes ürün yönetimi de bu konuda elinden geleni yapıyor açıkçası. Hani olabilecek araçta kullanılması gereken bir sürücünün ve yolcunun genelde azami ihtiyaç duyduğu tüm fonksiyonları sunuyorlar. Ama tabii zaman zaman bazen o üst dilimlere girmemesi adına araçların. Çünkü orada üst dilime girdiği an araç çarpan etkisine tutuluyor. Fiyatlar Değişik bir şekilde artıyor gidiyor. bu sefer. Aynen O öyle. yüzden ben ne yapıyorum biliyor musun? Videolarımda hiç fiyattan bahsetmiyorum. Doğru. Çünkü ama şöyle sözünü de vereyim. Tek haneli rakamlara düşerse, inerse enflasyon vereceğim. Vallahi vereceğim yani. Çünkü bir ay sonra Tabii. ben videoyu editliyorum, fiyatlar değişmiş. Evet. Üst tarafta sunroofumuz var. Açılmıyor. Açılmıyor, sabit cam. Perdemiz de yok galiba değil mi? Perdemiz de yok. Özel bir cam sistemi kullanılıyor. UV ışınları ve güneş ışığı geçirmiyor. O konuda da açıkçası perde kullanımı ihtiyaç duyulmamış. Peki gölgeleme yapıyor ya bazıları. Bazı araçlarda var o gölgeleme yapabiliyor. Öyle bir özellik Yok. bunda yok. Gölgeden özelliği bulunmuyor. Ancak bunda getirmiş olduğu bir durum var ki arka taraftaki baş mesafesinde olumlu bir etkisi var. Evet. Şimdi Arkayı dört bayağı kapılı- bir ferahlaştırmış.
Tabii yazın deneyimlemek lazım. Bunu Antalya'da deneyimlemek lazım. Tabii. Belki ihtiyaç olursa perde opsiyon olarak alınıyor mu ya da aksesuar olarak Yok. alınıyor mu? Yok. Opsiyon olarak sunulmuyor. Güneş ışınlarının geçilmediği söyleniyor tabii. Evet. Ama mesela önceki CLA'da arka baş mesafesine olan şikayet burada gitti yok. diyebiliriz. Bu Evet. tasarım sayesinde. Kablosuz şarj özelliğimiz Tabii var. onlar standart. Onlar standart olmuş. Şöyle kameralara basalım. Ha, burada şey gibi. Tabii. Sensörler burada, Sensörlerle. animasyonları biraz daha farklı. Tabii CLA 220'de geri görüş kamerası standart. 360 derece kamera opsiyonel bir özellik. Anladım. O da bir eksiklik olmuş. Yapacak bir şey yok. Bazı firmalarda böyle. Özellikle Mercedes'te, BMW'de opsiyon olarak alacağınız liste Evet, biraz uzuyor. Uzun, evet Uzuyor. fazla. Uzun yani. Şu an sessizlik hakim. Elektrik motorundayız. Elektrik motorundayız. Sadece işte iklimlendirme sistemimiz çalışıyor. Özellikle beğendiğim şeyi söyleyeyim. Şuradaki head-up display gerçekten çok iyi. Ekran kalitesini çok beğendim. Yani çözünürlük olabilecek en iyi seviyede gerçekten. Evet. Ses sistemini konuşmadık. Hadi bir de ses sistemini konuşalım. Bakalım. Tabii burada yine Burmester ses sistemi kullanılıyor ki But it doesn't mean you're impressive. yine hiçbir şekilde bozulma vesaire yok. Yok. Kapanış animasyonu da güzeldi bu arada. Değil mi? Evet, bir püş yaptı. Şu yaptı gitti. Önceki seriye göre de, önceki CLA'ya göre de Burmester ses sisteminin çıkış batında ciddi bir arttırma oldu bu arada. Orada da güzel değerleri olmuş. yükseldi. Şurada bir havalandırma. Aynen. Oradaki menfezleri kontrol edebiliyoruz. Menfezleri kontrol etmek için. Güzel. Yani şurada alkantralar olması güzel olmuş. Aydınlatmalar falan. Tabii Bunları gündüz gece olduğu için görmek gösteremiyoruz lazım. ama Vallahi evet. 64 farklı renk ambiyans aydınlatma çok hoş gözüküyor. Kırmızı detaylar bunlar benim hoşuma giden detaylar oldu. AMG iç tasarım detayları bunlar. Kırmızı dikiş detaylarıyla beraber. Yani Mercedes yine güzel imzalar atmış. Şöyle mi çekecek? Sesin kadar güzelsen kesinlikle evet. Ana iltifat da yapıyor. Ha, vay. Kerefeye bak. Sesim kadar güzel miyim bilmiyorum ama güzel bir YouTube kanalım var. Sen de abone olursan sevinirim. Abi biz de hep böyle abonelikle çalışıyoruz ha. Beğeni, doğru. beğeni yapın, abone edin falan. Bu bir test değil, güzel bir tanışma oldu. Güzel bir aktiviteye davetliydik arkadaşlar. Kendi görüşlerimi sizlerle yine aynı şekilde paylaşmış oldum. Detaylı bir testi alırsam tüm ölçümlerini yaparım. Daha detaylı konuşmuş oluruz. Bu sadece sağ olsun Hasan Bey geldi. Ben arabanın kaç beygir olduğunu bile bilmiyordum vallahi açıkçası. Ya bir faydamız olduysa ne ala, tabii Çok teşekkür ederim. sürçülisan ettiysek de affola. Siz neredesiniz? Mercedes-Benz Gülsoy Florya Caddesi'ndeyiz. Hasan Bey'i bulsunlar. Her zaman yardımcı olmak isteriz. Hani benim de bu arada ilk kamera deneyimim. Öyle Biraz mi? Vallahi güzel güzel. Bu 3. videomuz açıldın bayağı sende. Heyecandan dolayı bazı yanılsamalar olmuş olabilir. Olabilir, Şimdiden olabilir. Öyle affola. kolay bir şey değil aslında. Kamera karşısında konuşmak herkes kolay zannediyor ama değil. Yani kesinlikle. Gerçekten deneyimleyince insan bunu daha çok farkına varıyor. Evet. Hani orada da elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama tabii Ağzına böyle sağlık. Çok teşekkür şirketimiz çok güzel bir organizasyon oluşturdu. Vallahi, Onunla evet. beraber de hem ürün gamımızdaki en yeni ve güncel modelleri deneyimledik. Hem de bunlar hakkında uzun süreli bir sohbet durumumuz oldu. Her şeyden önce tanışmış olduk. Evet kesinlikle. Güzel oldu. Güzel oldu. Vallahi ben Mercedes'e sesim giderse isteyeceğim ilk şey ne biliyor musun? Çık 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 kulakçıklar. Kulakçıklarımı geri verin bana. Kulaklarımı kesmeyin benim. Abi ben seviyorum çünkü oynarım ben bunlarla. Ya bir de tabii şimdi yıllardan beri alışmış olduğumuz bir Alışmışız düzen tabii aslında. tabii. Kulakçıklar burada biraz daha farklı bir Bu duruma muhtemelen şey elektrikli rejenerasyonla ilgili böyle Evet. biraz daha oraya gidilmiş. Bir de maliyet düşürme olabilir. Tabii. Yani Zaten söyleyeceğim o. elektrikli de reküperasyon oradan kumanda ediliyor. Benzer mantık dediğiniz gibi. Ben park hususunda iyi değilim ama bu araba iyi mi? Araba oldukça başarılı. Şurada Bilmiyorum hemen artık, göreceğiz. duralım. Durdum. Mesela şuraya girmesini söyleyelim. Hadi oraya girsin. Bıraktım. Ah, Bekleyelim, özür. ben başlatmadım. Özür. Şöyle yapalım Durdum. o zaman. Oraya mı alsın? Yani oraya alsın. Bıraktım. Tabii yine fren pedalı sizin gözetimizde olsun. Frene yakınım. Tamam. Aynen. Kendisi geri alacak. Aldı. Bu arada vites kontrolü de otomobilde. Evet. Gaz, fren her şey onda. Ben sadece kontrol ediyorum. Burada güzel Sağa baktım, simülasyon sola da baktım. yapıyor. Evet güzel. Güzel geldi ha. Bak diğer arabaları unuttuk. Farkındaysanız diğer otomobillerden daha iyi manevra yaptı. Evet. Çünkü burada bu sistemler her geçen gün üzerine konuluyor. Üzerine. Vallahi Daha işte o akıllı kameralar çalışıyor. işe yaramış. Parkı aldı, park frenini çekti. Kamerayı da açtı, Kapattı. kapattı tekrar. Her şeyi kendisi Vallahi kurguladı, güzeldi. oluşturdu. Güzel bir deneyimdi. Eğer
alırsak arkadaşlar detaylı bir testte güzel bir deneyim yaşayacağımı kesinlikle düşünüyorum. Şöyle bir virajda falan kasmak lazım bu Ya araba. tabii ama burada ne yapmış olduk? Girizgah yapmış olduk. Evet. Otomobildeki yabancılığımızı üzerimizden attık. Kesinlikle. Bir tanımış olduk. Bir tanımış olduk. Görmüş olduk. Tabii bu gibi faaliyetler daha da detaylandırılacaktır inşallah. O zamanlarda İnşallah. daha iyi deneyimleme O şansımız zaman olacak. Mercedes Türkiye'ye de buradan selam gönderelim ve test aracı istediğimizi söyleyelim. Sizler de videoya beğeni atarak buna destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Çok sağ teşekkürler olun. Erdem Bey. Çok sağ olun. Şimdi Ayağınıza buradan sağlık. gidelim. GLB'yi çekelim. Hay hay tabii ki. Çekelim valla.